8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Cem Bayraktar. Cem hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Samsunlardan bizim 8'de sağlık izleyicilerine güzel bilgiler vermeye geldiniz. Aynen. Ayaklarınıza sağlık Çok hocam. sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam, septorinoplasti nedir? İlk önce bununla başlayalım sizinle. Tabii ki. Septorinoplasti dediğim zaman, hani rinoplasti genel anlamıyla aslında bildiğimiz şey. Septorinoplasti dediğimiz zaman bunun hem iç hem dışının beraber düzeltilmesi olarak değerlendirebiliriz. Yani burada bunun fonksiyonel ve estetik anlamda beraber düzeltilmesi. Fonksiyonel dediğimiz nefes alıp verme olayı. Estetik dediğimizde görsel olarak daha iyi bir noktaya taşınması. Temel olarak ikisinin birden yapılması olayı. Birçok insan der ki, yok benim zaten burnumda bir nefes alım sıkıntısı vardı. Onun için yaptırdım. Evet, bahane olmuş oluyor. Biraz daha yaptırmış oluyoruz diyoruz yani. Aynen. Peki hocam, kişiye özgü burun estetiği yani rinoplasti ya da kişiye özgü burun tasarımı nedir? Yüz asimetrisine etkisi var mıdır? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Ciddi bir etkisi var gerçekten. Yüz asimetrisini insanlar ön planda bunu ameliyata girerken çok fazla göz önünde bulundurulan bir şey değil. Aslında yüzümüzü ortadan ikiye böldüğümüz zaman sağ ve sol yüzümüz aslında tam simetrik değil. Çok ufak nüanslar da olsa, hatta çok büyük oranda %80'in üstünde insanda ufak ufak farklılıklar var. Yani bir kaşımız öbür kaşımıza göre hafif yukarıda, bir dudak kenarımız, dudak köşemiz öbürüne göre hafif yukarıda aşağıda. Bir elmacık kemiğimiz daha belirgin, öbürü daha çökük gibi. Sadece yüz asimetrisi çok belirgin olan kişilerde bizim bu kaş ortası, burun ortası ve dudak ortası, orta hattımız biraz bir tarafa doğru meyil etmiş olabiliyor. Yüzümüz bir tarafa doğru kaymış olabiliyor ve bu konuda, bu durumda yüz asimetrisinden bahsediyoruz. Bu hastalarımızda şöyle bir durum oluyor. Ameliyat olduktan sonra aslında dümdüz olan eskiden eğri duran burunları düz hale geldiğinde benim burnum şu anda eğri diyorlar. Aslında eski eğriliklerinin, yüz eğriliklerinin farkında değiller. Dolayısıyla ameliyat öncesi dönemde bunun farkında olmak, hastaya bunu böyle bir durumun olduğunu ve kendi yüz eğriliğine uygun bir burun tasarımı yapılması gerektiğinin, doğrunun asıl o olduğunun, öyle güzel olacağının baştan söylenmesi, ifade edilmesi gerekiyor. Ne kadar söylersek söyleyelim. Kişi kendisi. Tabii beğenmediyse sonuç odaklı bir iş. Kesinlikle öyle. Estetik ve plastik olarak dediğiniz gibi gerçekten. Ne bayanlar ne erkekler aslında o anda oraya dikkatimizi verdiğimiz için farkındalığımız artıyor ve daha sonrasında sanki şekil bozukluğu gibi düşünüyoruz hocam, değil mi? Öyle. Peki ameliyat kesin garantili bir işlem mi? En çok sorulan soru da bu. Bunlardan biri bu. Tabii ki garantili bir işlem değil. Hiçbir yerde değil, hiçbir zaman. Yani revizyon dediğimiz tekrar burun ameliyatı gerekliliği literatürde de %8 ile 15 oranında, bazen %20'ler oranında gerekebiliyor. Yani bu ameliyata girdiğiniz zaman bir kere şunu düşünmek lazım. Aslında biz bir seviye arttırmayı, atlatmayı planlıyoruz hastaya. Yani iyi burun çok iyi olabilir, orta burun iyi olur. Yani kötü burun orta bile olsa var, bu iyidir. Tamam. Evet. Burada beklenti ve alacağınızı, yani çok kötü gidip çok iyi girmeyi çok iyi çıkmayı hedeflerseniz bir hüsran yaşama ihtimaliniz kuvvetli. Revizyon derken de yani nasıl bir revizyon? Yani çok büyük işte ilk ameliyatınız kadar yoğun, sıkıntılı bir revizyon mu? Yoksa ufak bir dokunuşla işte ufak bir ele gelen bir çıkıntının, ufak bir asimetrinin düzeltilmesi gibi ufak bir revizyon gerekliliği mi? Bunlar da tabii değerlendirilmesi gerekebiliyor. Ufak dokunuşlar gerekebileceğini de akılda tutmakta fayda var. Hocam bir de burun estetiği dendiğinde ya da burunla ilgili bir şey olduğunda işlem yaptığınızda bir cerrahi işlem çok çabuk yan yatabilir, edebilir bir kıkırdak sonuçta. Tam duran bir şey olmadığı için aslında bir ameliyat sonrası doktorun elinden böyle oldu değil. Belki benim yatış pozisyonum, belki benim aldığım darbe. Değişik faktörler, yani bu hasta kökenli faktörler veya doktor kökenli faktörlerle hepsi olabilir. Her şeyden birçok yani rinoplasti 200'den fazla değişkenin aynı anda hükmetmeniz gereken bir hadise ve dolayısıyla birçok değişken burada söz konusu olmuş olabilir. O konuda net bir şey söyleyemem. Peki revizyonun yapılmasının gerekmemesi için neler yapılmalı ya da neler yapılmamalı? Revizyon olmasın diye neler yapılmalı? Burada hastayla diyaloğunuz çok önemli. Yani hastanın beklentisi nedir?
dediğim gibi yani çok afaki beklentiler içerisinde olan bir hastayı çok iyi eğer tartamadıysanız veya çok ortak noktada, ortak paydada ne olabileceğini, onun istediği düzeye ne kadar gelebileceğini çok iyi anlatamadıysanız ameliyat sonrasında sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Keza bazı programlar var, bilgisayar destekli programlar. Bunlarla da ameliyat öncesinde hastanın talebiyle sizin yapabileceğiniz arasındaki ilişkiyi hastaya gösterip ben size gelip Victoria Beckham'ın burnu istiyorum dediğinizde evet kuvvetle muhtemel. Bay bay. Bu iş zor. En sevmediğimiz hasta grubu aslında bir resimle gelip. Daha çok kendi burunu üzerinden işte video bazlı bilgisayar tabanlı programlar üzerinde bak böylesin, şuna dönüşebilirsin. Yaklaşılabilir evet, yani gösteriyorsun. genel ifadelerle yani kayak pisti gibi bir burun mu istersin? Daha düz burun mu seversin? Burnucum bak biraz kalksın, böyle oldu, sence nasıl? Falan gibi tasarımlarla. Artık zaten doğallık da çok önemli ya hocam. Doğallığa da çok bakan var aslında baktığınızda. Aynen, çok ameliyat oldum hissiyatı. Sizce öyle mi? Yani Size gelen hastalardan. Şimdi hep doğal istiyorum deyip arkasından ben böyle istememiştim. Kaldırabildiğin kadar kaldır, asıl kuraldır. Yapmışken tam olsun deyip Yani hocam. her zaman bir ameliyattan sonra olur. Yani bir tık daha kalksam mıydı acaba? Evet, doğru söylüyorsunuz. Söz konusu. Peki revizyon ameliyatlarında kulaktan ya da kaburgadan kıkırdak almak gerekiyor mu? Bu nasıl bir süreç? Biraz bahseder misin? Evet. Şimdi daha önceden ameliyat olmuş hastalarımızda biz bu dış düzeltmeleri, burun içindeki eğrilikleri, kıkırdakları kullanarak, ana bir destek yapısını sağlam bırakıp geri kalan kıkırdakları kullanarak bu düzeltmeleri yapıyoruz. Dolayısıyla önceki ameliyatta bu dokular gittiği için artık yeni bir yerden yeni doku nakli yapmamız lazım. Eğer çok lazımsa, kaburgadan az lazımsa kulaktan almamız gerekebiliyor. Zor bir süreç mi? Çok zor bir süreç değil. Yani hemen şuradan göğsün altından yaklaşık 2-3 santimlik bir kesiyle kaburga parçası veya kulak iç hayvanından çok gözükmeyecek, estetik olarak dikişte hiç belli olmayacak bir kesiyle kulak içerisinden kıkırdak parçaları alıp bunu ameliyat düzeltmesinde kullanabiliyoruz. Çok hafif, biraz ağrılı süreçler olabiliyor. Kulakta pek olmuyor ama kaburgada bir tık birkaç gün sizi hafif rahatsız edecek hafif bir yan ağrısı olabiliyor. İlla ki. Yani o da revizyon, evet, ameliyatın birazcık onu da göze almak lazım. Hocam bu ameliyatlarda en çok aslında evet tamam burnum iyi, burnum kötü, yaptıracağım aklıma koydum 10 yıl geçti de dense de o tampon işi yani ben karar verdiğimde tampon işi geldiğinde insanın sıkıntısı. Bu tamponla ilgili bir gelişme var mı hocam? Bazı doktorlar tampon kullanmıyorum falan diyor ama evet, yani sizce? Şimdi en son kullandığımız silikon tamponlar, delikli, işte ameliyattan sonra nefes alabiliyorsunuz. Daha bir mı miktar rahat? nefes alabiliyorsunuz. Daha rahat, stabilizasyonu sağlıyor uzun dönem. Hiç kullanmayan da var. Yani illa kullanılmak zorundadır gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Ama ben kendi pratiğimde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü o dıştan koyduğumuz atel dediğimiz dışı stabilize eden ve içten de iç desteği stabilize eden, iç ve dıştan beraber burnu ayakta tutan o bir hafta iyileşme süreci boyunca sabitleyip şekli de sabit tutuyor şekli de sabit tutan, içten ve dıştan direnci yani oluşturduğunuz yeni sistemi ayakta tutan bir direngi noktaları gibi düşünelim. Ben kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi hastalar çok büyük bir sıkıntı yaşamıyorlar. Çıkarırken öyle ciddi bir ağrı gibi bir süreç oluşmuyor. Gayet de memnunum yani tampon kullanmaktan. Peki eskisi gibi şişlik, morluk oluyor mu? Yani son zamanlarda azaldığına yönelik olarak. Çok yok gibi azalıyor. evet. Ben dışarıdan birisi olarak baktığımda. Aynen. Özellikle artık günümüzde biraz da sadece burun cerrahisiyle ilgilenen hekimler bizim gibi daha çok piezorinoplasti dediğimiz işte piezo cihazını özellikle kullanmaya başladık. Neredeyse hemen hemen çoğu cerrah bu yönde tercihini kullanmaya başladı. Sosyal hayatına daha çabuk geri dönüş yapıyor evet, hasta çok hocam. daha kolay. Şişlikler, ödem çok daha az oluyor. Yani burada bu cihazın ultrasonik ince kemik kesme, artık kemik kırmadan ziyade ince kemik kesme, kemiği istediğimiz yerden, istediğimiz ölçüde etraf dokulara zarar vermeden kesiler yapıp öyle çekiç kullanma, kullanma gibi eskisi gibi ifade edilen durumların olmadığı, çok daha çabuk, hiç ameliyat olmadığım gibi, hiç şişmedim, normal hayatıma çok rahat döndüm gibi ifadelerin sık karşılaştığımız
durumlara yol açıyor. piyezo. Ameliyattan sonra kaç gün sonra iş hayatına dönüş yapabilir? Yaklaşık olarak 1. haftadan sonra hasta yavaş yavaş, yani öyle ağır bir iş yapmıyorsa, ben yani entelektüel kendi hasta kapasite hastalarımda hani 2 haftayı biraz dinlenseniz iyi olur gibi diyorum, ama hani ağır iş, masa başı çalışan hastalarımda 1. haftadan sonra da normal hayatlarına, iş hayatlarına da dönebiliyorlar. Yani ne diyoruz hocam? Eğer ki burnunuzla ilgili bir sıkıntınız varsa artık beklemenize gerek yok. Teknoloji gelişti. Aynen. Onun için hemen Cem hocamla görüşme sağlıyorsunuz. Burunlarınız hemen güzel, hemen de sosyal hayatınıza devam ediyorsunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür güzel ediyorum. bilgiler. Çok Çok sağ teşekkürler. olun. Vermiş olduğunuz güzel bilgi için çok teşekkür ederiz. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Cem Bayraktar idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.